Ford Focus'la birlikteyiz. Makyajlanan Focus satılmaya başladığı günden beri sizlerden çokça istek alıyor. Ancak yoğun çekim programı nedeniyle sıranın Focus'a gelmesi biraz zaman aldı. O yüzden şimdi lafı fazla uzatmadan, sizleri de daha fazla bekletmeden gelin incelememize başlayalım. Makyajlanan Focus'un önü de tıpkı yeni Mondeo gibi markanın yeni yüzüne sahip. Aston Martin modellerini andıran geniş hava girişli tampon ve yeni tasarım ledli farlar Focus'un önden artık çok daha dikkat çekici görünmesini sağlamış. Boyutları değişmeyen Focus'un profilinde göze çarpan bir farklılık yok. Otomobilin arkasındaysa formu korunan stop lambaları artık daha küçük. Focus'un iç mekanı ise neredeyse baştan yaratılmış denecek kadar fazla değişikliği barındırıyor. Bunların başında 3 kollu direksiyon simidi ve yeni gösterge tablosu yer alıyor. Direksiyonun tasarımı ve ele oturuşu çok iyi. Eskiden oldukça küçük ve orta konsola gömülü olarak sürücünün bir hayli uzağında kalan müzik sistemi ekranı yerine artık çok daha büyük dokunmatik bir multimedya ekranı yerleştirilmiş. Telefon, müzik sistemi, navigasyon ve klima menülerine erişebildiğiniz bu multimedya ekranının kullanımı son derece kolay, dokunmatiğin hassasiyeti de yeterince iyi. Kendi kendine park edebilen Focus'un otomatik park düğmesi artık vitesin solunda yer alıyor ama daha önemlisi bu düğmenin yerinin değiştirilmiş olmasından öte Focus artık sadece paralel olarak değil, dikey olarak da park edebiliyor. Bu da park manevralarında zorluk çeken sürücüler için önemli bir özellik bence. Küçük eşyalarınız için ön sırada yeterince yer sunulmuş, vitesin önünde küçük bir alan, onun arkasında da kapaklı 2 tane bardaklık yer alıyor. Ergonomi anlamında Focus'un kokpitinde herhangi bir sorun söz konusu değil. Arka sırada da yetişkinler için sınıf standartlarında diz ve baş mesafesi sunulmuş. 316 litrelik yükleme hacmi sunan bagaj beklentileri karşılıyor olsa da sınıfındaki rakiplerinin ortalama 50 litre gerisinde. Gelelim Focus'un motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum Focus'un kaputunun altında 1.6 litrelik benzinli motor görev yapıyor. 125 beygir güç ve 159 Nm tork üreten bu motor, isterseniz 5 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de 6 kademeli Power Shift çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor. Test otomobilinde 5 ileri manuel şanzıman var. Atmosferik motor eskiden alışık olduğumuz tarzda performans sergiliyor. Yani alt devirlerde makul ama cansız bir tavır sergilerken üst devirlere çıkıldığında motor canlanıyor ve isteklere daha iyi cevaplar vermeyi başarıyor. Ama sonuç olarak günümüzde trend olan daha küçük hacimli, aşırı beslemeli motorlarla kıyaslandığında biraz daha zayıf kalıyor. Kullanım anlamındaysa hiçbir sorun olmadığını söylemem lazım. Hem yumuşak debriyaj pedalı hem de yolları belirgin manuel şanzımanın kullanımı çok kolay. Ancak otoyol kullanımında 5. viteste saatte 100 km hızla giderken devrin 2700 seviyesinde olması hem akıcılığı törpülüyor hem de yakıt tüketiminin yükselmesine neden oluyor. Ben Focus'u 5 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 275 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 8.7 litrelik ortalama yakıt tüketim değeri gösteriliyor. Bu tüketim değeri bence bu motor için kabul edilebilir. Focus'un süspansiyonlarının başarılı olan konfor seviyesi ve buna rağmen yola tutunma istekliliği Focus'u bence sınıfının en dinamik modeli yapıyor. Özellikle son derece hisli olan ve isteklere hızlı cevaplar veren direksiyon sistemi de insanın virajlara limitlerde girme arzusunu büyük oranda tetikliyor. Ford Focus makyajlanarak çok daha atletik bir görünüme kavuşmuş.
Sürüş dinamikleri de bu görünümünü pekiştirecek kadar iyi. Ancak yine de eğer tercihinizi Focus'tan yana kullanacaksanız daha verimli bir motoru düşünmenizi tavsiye edebilirim. Görüşmek üzere.